Selamlar. Bugün öyle bir konuya giriyoruz ki hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Okumama alışkanlığımız üzerine yazılmış, hem çok zekice hem de acımasızca dürüst bir listeyi inceleyeceğiz birlikte. Soru şu, çok basit. Ya biz neden kitap okumuyoruz? Yani hepimizin duyduğu, hatta belki kendimize bile sorduğumuz o meşhur soru bu. Peki, bu sorunun cevabını nerede bulacağız? Öyle sıkıcı araştırmalarda falan değil. Hayır. Zekice hazırlanmış, acımasızca dürüst bir bahaneler listesinde. Hazırsanız bahaneler dünyasına şöyle bir dalalım bakalım. Karşımıza çıkan ilk ve belki de en sağlam bahane grubu tabii ki para. Listeye göre okumamanın altında yatan en temel gerçeklerden biri buymuş. Söylenen şey hem çok basit hem de biraz acımasız aslında. Diyor ki, etrafındaki okumuşlara bir baksana. Çoğu borç içinde, geçim derdinde değil mi? Ya da şöyle düşünün, günlük hayatta yani sen Dostoyevski okudun diye bakkal sana veresiye mi yazıyor? Ya da fırıncı indirim mi yapıyor? Liste buna kocaman bir hayır diyor. İşte geldik meselenin özüne. Eğer cepte para yoksa o kadar okumuşsun, bilmişsin, neye yarar ki? Yani olay tam olarak burada özetleniyor aslında. Bir yanda okumuş ama borçlarını ödeyemeyen biri var, diğer yanda ise okumamış ama kurnaz olan, bir şekilde yolunu bulan, evini, arabasını alan biri. Materyalist bir bakış açısı, evet, ama oldukça da yaygın, kabul edelim. Gelelim bir sonraki bahaneler grubuna ki bu tam bir özgüven patlaması, hatta biraz kibir de var işin içinde. Ana fikir şu, biz zaten çok zekiyiz, kitaba falan ihtiyacımız yok. Şimdi buna ne denir ki? Anamızın karnından her şeyi bilerek çıktık biz. Yani sarsılmaz, doğuştan gelen bir deha inancı bu. Kitap okumaya ne gerek var değil mi ama? Burada iş daha da ilginçleşiyor. Okumak sadece gereksiz değil, aynı zamanda zararlıymış gibi gösteriliyor. Düşünsenize, bir uyarı listesi gibi adeta. İnsanın kafasını bozar, beynini sulandırır, hatta başına iş açar. Yani okumak neredeyse bir risk. İşte bu söz de bütün bu inancı harika bir şekilde özetliyor aslında. Mesele ne okuduğun değil, senin doğal zekan, pratikliğin, hani o doğuştan gelen kurnazlık var ya, onun o kitabi bilgiye her zaman yeneceğine dair sarsılmaz bir güven. Şimdi geldik belki de hepimizin en iyi bildiği, en çok kullandığı bahanelere. Gündelik hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası. Kısacası ne zaman var ne de heves. İşte bu. Sadece 2 kelime. Ama belki de en sık duyduğumuz, en popüler ve en aşılmaz görünen mazeret. Ama zamanım yok demek aslında sadece takvimin dolu olması demek değil. Kaynak listemizin de gösterdiği gibi asıl mesele o zamanın ne ile dolduğu. Bakın, hayatın getirdiği baskılar, kiralar, faturalar, aile dırdırı, bir de üstüne televizyon gibi dikkat dağıtıcılar hepsi o kısıtlı zamanımız için birbiriyle yarışıyor. Hal böyle olunca kitaplara pek yer kalmıyor tabii. Bu söz her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki. Hayat bizim canımızı okurken canımız okumayı nereden çekecek? Hem çok esprili hem de insanın içine dokunan bir tükenmişlik var bu lafta. Yani hayatta kalma mücadelesi verirken kitap okumak birçoğumuza gerçekten de bir lüks gibi geliyor olabilir. Evet, bahaneler listemizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama durun, daha bitmedi. Kaynak metnin bize son bir sürprizi daha var. Çok zekice bir final hem de. Şimdi sıkı durun. Çünkü gelen son madde bütün bu listeyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ve işte o madde. Bu maddelerin de tamamını okumadığınızdan eminim. İnanılmaz bir ironi değil mi? Liste en sonunda dönüp bize, yani bu listeyi okuyan kişiye diyor ki sen okumama bahanelerini anlatan bu listeyi bile sonuna kadar okumadın. Kendi kendini doğrulayan bir kehanet gibi müthiş bir final. Peki, bütün bunlardan ne anlamalıyız? Bu okuduğumuz maddeler sadece komik, alaycı sözler mi? Yoksa aslında toplum olarak bilgiyle, okumakla olan ilişkimize dair bize çok rahatsız edici bir ayna mı tutuyorlar? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.